Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapılışı çok kolay bir bebek tulumu anlatmak istiyorum. Tulumum 0-1 yaş bebekler için uygun. Tulumun ölçülerini hemen paylaşayım sizlerle. Tulumumuzun beden genişliği 26 santim. Askılardan bacak arasında olan uzunluğu 35 santim. 0-1 yaş bebekler için uygun. Bebeğinizin kilosuna kadar 18 aya kadar hatta giyilebilecek ölçüler diyebilirim arkadaşlar. Tulumumuzu tamamen haraşo örgüyle öreceğiz. Sadece alt kısımlarda lastiklerimiz bir ters bir düz lastik olarak örülecek. Arka ve ön parça olarak iki parça halinde örüp yanlardan ve alt kısımda dikişimizi yaparak tulumumuzu tamamlayacağız. Hazırsanız öncelikle malzeme bilgisini verip tulumumuza hemen başlayalım. Tulumum için 2 tane kartopu Baby One kullanacağım arkadaşlar. 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti-peeling yani tüylenmeye karşı dirençli bir bebek ipi kullandığım. Bu özellikteki ipi birçok markada bulabilirsiniz. Aynı özellikle yani 100 gramı 250 metre olan bebek ipi diye söylerseniz size farklı markaların ürünlerini göstereceklerdir. Tercih ettiğiniz markayı alıp kullanabilirsiniz. Farklı markalarda olabilir arkadaşlar. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için hemen renk kodunu paylaşmak istiyorum. İpimin renk kodu K782. Tulum için ayrıca askılarım için 2 tane de düğmeye ihtiyacım var ve 3,5 numara şişlere ihtiyacım var. Paça kısımları için de ben bu kısa şişlerimi kullanacağım. Sizin de elinizde varsa kullanabilirsiniz ya da normal şişinizle örgünüze başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tuluma paçalarından başlıyorum. İlk paçam için şişime 29 ilmek atacağım. 29 ilmeğimi 10 sıra bir ters bir düz lastik olarak örüp geliyorum. İlk paçam için 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Şimdi 5 diş olacak şekilde toplam 10 sıra 5 diş olacak şekilde haroşa örüyorum arkadaşlar ve ilk paçamı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde 5 diş haroşamı tamamlayıp geleceğim. Haroşa örgülerimizi örerken kenarlarımızın daima tırtık tırtık şeklinde şuralarda daima tırtık olarak kalmasına dikkat ediyoruz. Dikiş yaptığımız zaman da muntazam bir görüntü olması açısından iç tarafta hiçbir kabarıklık olmadan bebekleri rahatsız etmeden kullanım sağlaması açısından bu şekilde haroşa örgülerimizin kenarlarını tırtık olacak şekilde bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 diş haroşamızı örüp geliyoruz. Lastik kısmından sonra 5 diş haroşamı örüp ilk paçamı tamamladım. Şimdi diğer paçamı da aynı şekilde öreceğim. Sonrasında iki paçamı birleştirip beden kısmına devam edeceğim. Diğer paçamızı da aynı şekilde örüp geliyoruz arkadaşlar. İki paçamı da örüp bitirdim. İkinci paçamın ipini kopardım arkadaşlar. Şu an sıra başında şu kısımda ipim var. Şimdi paçalarımı tek şişte toplayıp bedenimi örmeye devam edeceğim. Şimdi artık elime misinalı şişimi ya da tek uzun şişlerle örüyorsanız uzun şişinizi elinize alıyoruz. Sıra başından ilk paçamızı örüp şuraya kadar geliyoruz. Bu kısımda A kısmı için artırmamızı yapıp sonrasında ikinci paçamızı örüp parçalarımızı birleştirmiş olacağız ve bedenimizi örmeye başlayacağız. İlk paçamı ördüm. Burası bacak arasına denk gelecek olan kısım. Burada 6 ilmek artış yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek artışımı yaptıktan sonra ikinci paçamı alıp devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde buradan örüp devam ediyoruz. Böylece bedenimizi birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. 29 artı 29 58 ilmek. 6 ilmekte arada artış yapmış olduk. Yani 64 ilmekle bedenimizi
devam ettireceğiz. Kol oyuntusunu yapacağımız yere gelene kadar herhangi bir işlem yapmadan düz bir şekilde örerek, haroşa örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şimdi bedenimizi birleştirmiş olduk. Dediğim gibi belli bir sıra kol oyuntusunu yapacağımız kısma gelene kadar herhangi bir işlem yapmadan örerek devam ediyoruz. Paçalarımı birleştirdikten sonra tulumumun beden kısmını toplam 43 diş ördüm. Şimdi artık kol eksiltmelerine başlıyorum. Kol eksiltmelerimi yaparken kenardaki 7 ilmeğimi örüp yanındaki 8. ve 9. ilmekleri birlikte alarak kesme işlemi yapacağım. 7 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeği ördükten sonra yanındaki 2 ilmeğimi sola doğru bakacak şekilde keseceğim. Bu taraftayken, yani örgümün sol tarafındayken, sağ tarafındayken pardon, sola doğru, içe doğru bakacak şekilde kesim yapacağım. Diğer tarafa geldiğimde de bu tarafa doğru, yani sağa doğru bakacak şekilde kesim yapmam gerekiyor. Örgümü o yönde kesebilmek için dediğim gibi ilk 7 ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Önceki ilmeğimi sonrakinin üzerinden bu şekilde geçirip burada bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Devamında ortadaki ilmeklerimi öreceğim. Sonda 9 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sıramın sonunda sol dişimde 9 ilmeğim kaldı. 8. ve 9. ilmeklerimi birlikte alıp keseceğim ve sonda kalan 7 ilmeğimi yine başta olduğu gibi öreceğim. Bu sefer bu tarafa sağa doğru bakacak şekilde kesme yapmam gerekiyor. Bu yüzden ilmeklerimi şöyle buradan değil de bu taraftan arkadaşlar, şöyle şu taraftan birlikte alıp kesiyorum ve ilmeklerimi örüp devam ediyorum. Kol kesimimiz bu şekilde toplam 7 defa olacak. 7 kez kenarlarda bu gösterdiğim şekliyle kesimimizi yaptıktan sonra artık bir müddette kesme herhangi bir işlem yapmadan öreceğiz ve sonrasında en son bu arka parçamız olacak. En son askılarımızı da örüp arka parçamızı tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde 7 defa kesim işlemimizi yapıp geliyoruz. Düzeltiyorum. Kol kesimlerimiz 7 değil 11 defa olacak arkadaşlar. Buradaki eksiltmelerimi 11 defaya tamamlayıp geliyorum. Kol oyuntusu için toplam 11 defa kesim yaptım. 11 defa kesim yaptıktan sonra şimdi toplam 12 diş herhangi bir işlem yapmadan öreceğim ve arka parçamı bu şekilde tamamlamış olacağım. 12 dişimi ördükten sonra askılarım için kenarlarda 8'er ilmek bırakıp ortadaki ilmeklerimi keseceğim. En son olarak askılarımı da örüp arka parçamı tamamlayacağım. Kol kesimi yaptıktan sonra 12 diş herhangi bir işlem yapmadan ördüm. Arka parçamı tamamlamış oldum. Şimdi askılarım için kenarlarda 8'er ilmek bırakacağım. Ortadaki ilmekleri keseceğim. Askılarımı da örüp arka parçamı tamamlayacağım. Kenardaki 8 ilmeğimi örüyorum. Ve 8, 2, 4, 6, 8. Ortadaki ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Örerek kesme tekniğini kullanarak kesimimi yapacağım arkadaşlar. Şöyle
kez de yakından göstereyim. Şöyle yakınlaştırarak isterseniz. Tekniğe aşina olmayanlar için. Görüntüsü şöyle arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeğimi bu şekilde onun üzerinden geçirerek bir ilmek kesim yapmış oluyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeğimi onun üzerinden geçirip bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar keseceğim. Sonda en son 8 ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Kesip geliyorum daha doğrusu. Kenarlarda askılar için 8 ilmeğim kaldı. Şimdi her iki askımı toplam 35 diş olacak şekilde örüp askılarımı tamamlıyorum. Önce bu ipimin olduğu askımı tamamlayacağım. Sonra tekrar ipimi bağlayıp bu kısımdan diğer askımı da öreceğim. Her ikisini de 35 diş örüp aynı şekilde kesimlerini yapıp arka parçamı tamamlayıp geliyorum. Tulumumun arka parçasını son olarak askılarını da örüp tamamladım. Şimdi artık ön parçaya başlayacağız. Ön parçayı da arka ile aynı şekilde örüp tamamlayacağız. Ön parçamızı örerken yine aynı şekilde buradan şuraya kadar, yani sona kadar tamamen aynı şekilde, eksiltmeler aynı şekilde öreceğiz. Sadece 11 eksiltmeden sonra şurada hiçbir işlem yapmadan ördüğümüz kısımda 12 yerine 9 diş kadar öreceğiz. Eksiltmelerden sonra 9 diş ördükten sonra ön parça olduğu için iki tarafta iliklerimizi açıp sonrasında geri kalan kısmını tamamlayıp ön parçamızda öreceğiz. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Yani yine aynı şekilde alttan başlayıp ön parçamızı örüp eksiltmelerimizi yapıp eksiltmeden sonra 9 diş örüp geliyoruz. İliklerimi açtıktan sonra 3 diş daha haroşa ördüm. Şimdi kesim işlemimi yapıp parçamı tamamlayacağım. Arka parçada olduğu gibi örerek kesme tekniğini kullanarak tulumumuzu tamamlayacağız. Örerek kesme tekniğimizi bu şekilde uygulayarak kesim işlemimizi tamamlayıp geliyoruz. Tulumumun arka ve ön parçalarını tamamladım. Şimdi son olarak yan dikişlerini de yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Tulumumuzun dikişlerini bu kenarlardaki karşılıklı tırtıklardan yapıyoruz arkadaşlar. Böylece iç tarafta da herhangi bir kabarıklık olmadan bebekleri rahatsız etmeyen kolay, güzel bir kullanım sağlamış oluyor. Karşılıklı tırtıklardan alarak iğnemizi batırarak bu şekilde dikişimizi tamamlıyoruz. Yakın plandan şöyle. Her iki tarafta dikişimizi tamamlayıp geliyoruz. Tulumumun yan dikişlerini ve alt kısımdaki dikişimi tamamladım. Son olarak düğmelerimi de diktim ve tulumumuz hazır arkadaşlar. 0-1 yaş ölçülerindeki tulumumuz. İstediğiniz renklerde örüp kız ve erkek bebekler için hazırlayabileceğiniz tatlı ve yapımı çok kolay bir model gerçekten. Tulumumda 1,5 yumak kadar ip kullanmış oldum. Yani ikinci ipten büyük bir kısmı kaldı diyebilirim. İpinizin geri kalanında patik ya da bone gibi küçük bir parça örerek değerlendirebilirsiniz. Tulumumun ön kısmına bulut ve kalpten oluşan bir süsleme yapacağım arkadaşlar. Tığ ile bulut ve
kalp figürü yapımı bir sonraki videomda yayında olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınızla destekleriniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.